Döviz kurunu etkileyen faktörler. Döviz kuru, yabancı bir para biriminin yerel para birimi cinsinden değerini gösterir ve bu para birimlerinin arz ve talebine göre değişiklik gösterir. Eğer değeri yabancı para birimleri üzerinden belirlenen varlıklara yatırım yapıyorsanız, elde edeceğiniz getiri döviz kurundaki değişikliklerden de etkilenir. Bu varlıklara örnek olarak Eurobond, tevdiat hesapları, yabancı borsalarda işlem gören hisse senetleri ve tahvillerle petrol ve altın gibi emtiaları gösterebiliriz. Peki döviz kurundaki arz ve talebi etkileyen temel faktörler nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Bu faktörlerden biri enflasyon oranlarındaki farklılıklardır. Düşük enflasyona sahip ülkenin para birimi satın alma gücünü korurken, enflasyonun yüksek olduğu ülkenin para birimi satın alma gücünü zamanla kaybeder. Kişiler ellerinde satın alma gücünü koruyan paraları bulundurmak ister ve bu paralara talep artar. Bu nedenle satın alma gücünü daha iyi koruyan para birimi diğer para birimine göre değer kazanır. Enflasyon ayrıca ülkeler arası ticaret üzerinden de döviz kurunu etkiler. Ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yabancı ülkedeki mal ve hizmetler göreli olarak daha ucuz hale gelir. Ucuz hale gelen mal ve hizmetler ithal edilmek istendiğinde yerel paranın satılarak döviz alınması gerekir ve artan talep nedeniyle döviz kuru yükselir. Döviz kuruna olan talep ülkelerdeki mal ve hizmetlerin fiyatları eşitlenene kadar devam eder. Faiz oranı. Günümüzde ülkelerin çoğunda sermaye hareketliliği serbesttir. Yatırımcılar üzerinden en yüksek getiriyi elde edebilecekleri para birimlerini tercih eder. Bir ülkenin merkez bankası faizleri artırdığında o ülkedeki sabit getirili yatırım araçlarının faiz oranları da artar. Yatırımcılar daha yüksek faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını satın almak için öncelikle o ülkenin parasını satın almak zorundadır. Bu durumda faiz artışı olan ülkenin para birimine olan talep artacağından para birimi de değer kazanır. Bütçe açıkları. Bütçe açıklarında artış olması, kamunun daha fazla borçlanması gerektiği anlamına gelir. Yükselen borçlar, kamu tarafından borç verenlere tam ve zamanında ödeme yapılamayacağı ya da o ülkede enflasyon oranında artış olabileceği yönünde endişelere sebep olabilir. Bu durumda yatırımcılar, kamu borç senetlerini satarak yatırımlarını farklı ülkelere yönlendirmek ister. Dövize olan talep artar ve döviz kuru yükselir. Cari işlemler hesabı. Bu hesap ülkeler arası mal, hizmet, faiz ve kar payı ödemeleri üzerinden ülkeye ne kadar döviz girişi ve ülkeden ne kadar döviz çıkışı olduğunu gösterir. Cari açık, ülkenin diğer ülkelerle gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle döviz finansmanına ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu açığın finansmanı sermaye girişleri veya ülke rezervleriyle sağlanır. Finansman için gerekli dövizi bulmakta güçlük yaşanması durumunda döviz kuru yükselir. Beklentiler. Yatırımcılar döviz kurunun gelecekte yükseleceğine inanıyorlarsa, kar edebilmek için şimdiden döviz satın almak ister. Talepteki bu artış dövizin yükselmesine neden olur. Bu nedenle döviz kurundaki hareketler her zaman ekonomik temelleri yansıtmaz. Çoğu zaman yatırımcıların beklentileri tarafından yönlendirilir. Örneğin, yatırımcılar faiz oranında artış olması ihtimalini artıran bir haber gördüğünde, henüz faiz artışı olmadan o ülkenin para biriminin değeri bu beklenti nedeniyle yükselebilir.